I remember what great German poet Wolfgang Goethe, romantic poet. He was asked, did he have happy life? And his answer was, yes, I had a very, very happy life. But, he added immediately, I don't remember a single happy week. And that's against the contemporary philosophy, the warning for us. Because we have been brought up by marketing, by advertising, by ever new temptations, seductions, and so on, ever new fashions, to think about happiness as an uninterrupted row of better and better pleasures. And what Goethe suggests, and he was a very, very wise man, not only a great poet, is that happiness is in overcoming unhappiness. Don't think about your life as a collection of gifts picked up from the unlimited container of pleasurable items. Think about your life as a long, long struggle. Long, long struggle. You resolve one trouble, comes another, and the side effects are very often unpleasant. So that is what makes me short-term pessimist and long-term optimist. Beni kısa dönemde karamsar, uzun dönemde iyimser yapan budur. Hayat aslında problemleri çözme sürecidir. Bir problem biter, bir diğeri başlar. Aslında bu da felsefesi de bunu söylüyor. Yani aslında mutluluk bir sonuca ulaşmak değil, yolun kendisidir diyor. Yani süreç bizi mutlu eder diyor. Oğlumdan bir örnek vermek istiyorum bu konuyla alakalı. Uyku vakti geldiği zaman arabayla uyutuyoruz onu. Arabaya gideceğim dedim. Sevindi işte, koşturarak geldi. Kapıyı açtım. Arabanın içine girmeye çalıştı. Sonrasında işte bu arka tarafa çıktı. Ondan sonra da işte koltuğun üzerinden diğer küçük kendi çocuk koltuğuna oturmaya çalışırken ben aldım ve onu çocuk koltuğuna koydum. Ağlamaya başladı birden ve hayır dedi, ben dedi, beni bırak dedi, ben dedi geri koy dedi falan, anlamadım ilk. Çıkardım, kapının tarafına koydum ve kendisi ilk arabaya bindi, çıktı. Sonra arabanın içindeki diğer koltuğa çıktı, asıl koltuğa. Sonrasında kendisini o koltuğa attı ve oturdu ve bu süreci yaparken çok mutluydu ve o çocuk koltuğuna oturduğu zaman da kendi koltuğuna yüzü gülüyordu. Sonrasından anladım ki aslında evet, yani ben onu aldım ve o koltuğa koydum. Onun amacı o koltuğa oturmak değildi aslında. O koltuğa varmaya çalışmaktı. Dolayısıyla bu da felsefesi gibi süreç onu mutlu etti. Süreçten mutluluk duydu. Bilmiyorum, belki de çocukken içgüdülerimiz, zaman kavramları yok. Şu anın içindeler hep. Şimdinin içindeler. Bir gelecekle ilgili bir kaygıları yok. Geçmişle ilgili üzüntüleri yok. Anlık yaşıyorlar duygularını. İnsanlar büyüyünce biz bunu kaybediyoruz aslında. Bu güdülerimizi, bu dürtülerimizi kaybediyoruz aslında. Ama çocuklar bence en güzel örnektir. Şimdinin ve anın içinde mutlu olmayı becerirler. Büyürken de aslında o çocuk güdülerimizi yitirmesek hiçbir zaman. Tabii ki bu biraz zor ama çok güzel bir örnek aslında. Anın içinde mutluluğu öğrenmek ve yolun içinde, sürecin içinde varmak değil, orada mutlu olmak çok önemli. Evet, şimdi aslında cevaplarınıza geçelim. Çok güzel cevaplar. Çok fazla cevaplar geldi. Öncelikle şunu belirteyim. Çoğu insan genelde aynı şeylerden bahsetmiş. Sonra videonun sonunda da geleceğim o noktaya. Ben bunları seçerken aslında kafamda bir yol belirledim. Nasıl bir video olacağına dair kendi araştırmalarımı da yaptım. O bütünü tamamlasın diye seçtim aslında bunları. Sakın kendi yorumunuz, kendi cevabınız okunmadı diye mutsuz olmayın. Yani mutlulukla ilgili bir video yaparken sizi mutsuz etmek istemem asla. Önemli olan benim cevaplarınızı okumam değil, sizin onun oraya yazmış olmanız. Bir kere bu çok kıymetli. Belki de bu bir haftalık süreç içinde hepimiz bir şeyin farkına vardık. Bir farkındalık yarattı bizde. Mutluluk nedir diye düşündük. Ve ben de kendimi katıyorum buna. Ve şu an burada, şimdi, bu anın içinde burada buluşuyor olmak bence çok kıymetli. Mesela Sefa demiş ki mutluluk yolun kendisidir. Sonuca ulaşmak değil. Mantık yerine hislerle karar verdiğimizde mutsuz oluyoruz demiş. Evet, o ilk söylediklerine katılıyorum. Diğer mantık yerine hislerle karar verdiğimizde mutsuz oluyoruz. Buna katılmıyorum. Mesela ben aslında çok
çoğu kararımı hislerimle seçtim. Yani o anda çok mantıksız gözükse de hislerimle ve yüreğimle seçtim. Ama kısa dönemde değil, belki de uzun dönemde beni mutluluğa ve başarıya ulaştırdı. Bence hislerimiz bizim iç dünyamız. Onlara güvenmeyi de öğrenmeliyiz. Hisler bence bizim henüz daha keşfetmediğimiz kozmik güçlerimiz. Bence ileride insanlık hislerini tam anlamıyla kullanmayı ve hayatını öyle yönetmeyi öğrenecek diye düşünüyorum. Mesela Interstellar filmi vardır. Sadece bir bilim kurgu filmi ve çok güzel yazılmış ve çekilmiş bir film olduğu için sevmem. Hangi uzak yıldızda olursa olsun içimizdeki o görünmez bağın, sevginin bize yakınlaştıracağından bahseder Interstellar filmi. Sevgiyi takip etmenin aslında bizi doğru yola götüreceğinden bahseder. Filmi izlemeyenler için spoiler vermiş olmayayım ama izleyenler ne demek istediğimi daha iyi anladılar. Mesela Nurgül de aynı Buda gibi düşünüyor. Gerçek mutluluk isteklere ulaşmak değil, istediklerimize ulaşmak için yürüdüğümüz yolun kendisidir. Yol nereye varır bilinmez ama yolda mutlaka mutlu olacak şeyler bulursun diyor. Semina Nur, mutluluk hayatı kabullenebilme becerisidir. Çok güzel. Mutsuzluğu da kabul etmek. Hayatın belirsizliklerine ve zorluklarına göğüs germek ve her yere düştüğünde ayağa kalkmak diyor. Evet, hayatımızın içinde bir gerçek. Mutsuzluk. Mutsuz olmalıyız ki aslında mutluluğun kıymetini anlayalım. Birinci Kıyamet'ten bir şey okuyacağım. Pişmanlığa dönüşürsen eğer devam edemezsin yoluna. Yaşanan her kötünün içinde bir umut aramalı insan. Umudunu kaybedersen kötü de büyür içinde. Öncelikle geçmişimizi kabullenmemiz lazım. Onunla barışmamız lazım. Evet, hepimiz hatalar yaptık. Hepimiz hatalar yapacağız. İnsanız. Bu bizim bir parçamız. Sürekli yere düşeceğiz, sürekli yıkılacağız Sabri'nin olduğu gibi. Ama tekrardan da ayağa kalkmayı başaracağız. Hayatta her şeyin bir zıttı var. Hayatta her şeyin negatifi ve pozitifi var. Kötülüğü bilmeliyiz, öğrenmeliyiz ki iyiliği anlayalım. Aynı şekilde mutsuzluk da tabii ki yaşayacağız ki mutluluğun kıymetini anlayalım. Hayatımızın hepsi bir parçası ve bunu o şekilde kabul etmeyi öğrenmemiz gerekiyor diye de düşünüyorum. Bızn. Diyor ki başarısızlık, acı ve üzüntü olmadan mutluluğun değerini anlayamayız. Evet, yani az önce aslında bahsettiğimiz şeyler bunlar. Paula, mutluluk insanın özü diyor. İnsanın kendisini tedavi etme yöntemi diyor. Mutluluk bir ilaç aslında diyor. Yani etrafımızdaki olumsuzluklarla savaşabilmemiz için var mutluluk. Bizi ayağa kaldıran şey. Çok güzel. Umut aynı zamanda. Mutluluğa ulaşma umudu besliyoruz içimizde hep. O kadar güzel yazmışsın ki teşekkür ediyorum bir kez daha sana. Evet, aslında bu bize küçük bir aralık oldu. Düşünmemizi sağladı. Belki de düşüncelerimizi yazıya dökerek kendimizi daha da iyileştirdik ya da iyileştireceğiz. Burada buluşuyoruz. Aslında mutluluğu da sürekli unutuyoruz. Mesela Julieta diyor ki mutlu olduğumuzda farkına varmıyoruz. Mutsuz olduğumuzda ise bunu söyleyebiliyoruz. Aynen öyle. Geçmişe dönük ne kadar da mutluydum diyoruz değil mi? Ne kadar da mutluydum. Ama mutsuz olduğumuzda bunu mesela dile getirebiliyoruz. Bu da enteresan mesela. Mutsuzum ben şu an diyebiliyorsun. Farkına varıyorsun aslında. Öncelikle mutluluklarımızın da farkına varmalıyız belki de. Anlık mutluluklarımızdan bahsetmiyorum ben. Genel anlamda mutlu muyum ben? Ama bence anlık mutluluklarımızın da kölesi olmamamız gerekiyor. Yani bahsettiğim şey aslında içinde bulunduğumuz sistemin bize sunduğu anlık mutluluklar. Bunlardan bahsediyorum. Mesela Aristipos'un hazcılık düşüncesi, anlık mutluluklarımızı çoğaltmamız gerektiğinden bahseder. Hazcılık felsefesini savunur. Yani yaşam amacı zevk almaktır, keyif sürmektir der. Ama tabii içinde bulunduğumuz bu kapital sistem de bu felsefeyi kullanıyor, sömürüyor. Onu sömürürken bizi sömürüyor aslında. Dayattığı, sunduğu anlık hazlar ve mutluluklar bizim uzun vadede kim olduğumuzu keşfetmemizi engelliyor. Sorgulama, sana sunulanın keyfini çıkart diyor. Özellikle sanayi devrimi geçen videoda da bahsetmiştim. Soru sorulmuştu. Değiştirmek isteseniz neyi değiştirmek istersiniz? Sanayi devrimi demiştim. Çünkü dünya için aslında iyi olmadı. Yani içinde yaşadığımız gezegen için değil sadece, insanlık için de iyi olmadı. Sanayi devrimi sonrasında Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşları ve sistemin kurulması, kartların yeniden dağıtılması, bu gücü elinde bulunduranın dünyayı ekonomik olarak yönetme sistemini yarattı. Aristoteles'in düşüncesini aslında daha doğru buluyorum. Mutluluğun temeli erdemdir diyor. Aynı zamanda da erdemli yöneticilerden de bahsediyor. Fakat içinde bulunduğumuz para ve sömürü sisteminde bunu çok da fazla bulamıyoruz. Tahacan demiş ki
Tacan Maslow'un teorisinden örnek vermiş, prizmasından. Abraham Maslow'dan bahsediyor. Amerikalı psikolog, bir prizması var. Alttan üste doğru belirlediği maddelerin başarıldığı takdirde insanın kendini keşfedeceğinden, kendisini bulacağından bahseder. Mesela en alttaki basamakta fizyolojik ihtiyaçlar vardır. Yemek yemek, uyku, sağlıklı olmak gibi. Onu başardığın zaman diğer basamak güvenlik, kendini güvende hissetmek, aileni güvende hissetmek vesaire. İşte diğer basamak hayatında sevgiyi yakalamak, arkadaşlar, aile, sosyal çevre. Son basamak ise saygın biri olmak, başarıyı yakalamak. Bir kere doğduğumuz yeri seçemiyoruz. Doğduğumuz yeri seçemediğimizde güvende olup olmadığımızı nasıl belirleyeceğiz? Bir de bu içinde bulunduğumuz tabii rekabet sisteminde kendimizi mutlu etmeye çalışırken farkında olarak ya da olmayarak başkalarını da mutsuz etmiş oluyoruz. Bu Maslow'un felsefesi aslında biraz zor geliyor bana. Evet, devam ediyoruz. Iram diyor ki dünyada adaletsizlik ve eşitsizlik var. Bazı insanlar umutsuzluğun içine atılıyor. Hayal kurmaları da, yaşamaları da imkansız hale geliyor. Evet, içinde bulunduğumuz çağ, güç, ekonomi. Yani güç ekonomiden sağlanıyor. Ekonomik olarak güçlü olan da diğerini yönetmiş oluyor. Gücü elimde buluyorum. Evet, ekonomik güç bende. Kendi insanımı mutlu etmek için. Bu bence yanılgı, insanları kandırıyorlar. Ama güçlerini kullanarak başka insanların kaynaklarını da tüketiyorlar. Onları hem para karşısında daha güçsüz bir hale getiriyorlar hem de mutluluklarını çalıyor aslında onlardan. Evet, dünya şu anda adaletsiz bir yer ne yazık ki. Yani bugün milyonlarca insan doğduğu topraklardan, ait hissettiği yerlerden kaçmak zorunda kalıyor. Mesela onlar için öncelik mutluluk değil, can güvenliği. Bu bile aslında bir şeylerin yanlış olduğunun en büyük kanıtı bence. Ve biz aslında o insanları anlık görünce mutsuz oluyoruz, değil mi? Belki de işte bu sistem hepimizi bencilleştirdi. Bu yüklerimiz çok ağır. İnsanlığın bu yüklerden kurtulması gerek diye düşünüyorum. Size bir şeyden bahsetmek istiyorum. O kimin yorumuydu? Maria. Maria, o kadar harika bir şeyden bahsetmişsin ki benim de daha önce bildiğim ve araştırdığım bir şeydi. Şimdi herkesle de paylaşmış olacağız. Çok teşekkür ederim sana. Hiç Ubuntu'yu duydunuz mu? Güney Afrika'da Bantu dilinden gelen bir sözcük bu. Ne der biliyor musunuz? Ben, biz olduğumuz zaman benim. Ben olduğum için sen, sensin der. Bir antropolog Afrika'daki kabileyi incelemeye gider. Oradaki çocuklarla bir oyun oynamak ister. Bir şeyin deneyini yapıyordur ve ağacın altına yemekler bırakır ve çocuklara söyler ki belli bir mesafeden yarışacaksınız. İlk varan o ağacın altındaki bütün yemeklerden yiyebilecek. Diğerleri yiyemeyecekler ve çocuklar ne yapar biliyor musunuz? O kabile çocukları el ele tutuşur hepsi ve yan yana hep birlikte o ağacın yanına giderler. Antropolog tabii garipser, niye böyle bir şey yaptınız? Ve çocuklar aslında o antropoloğa, o kendisini geliştirmiş, işte belli bir bilgi düzeyine erişmiş, felsefesini bilmiş insana o kabile çocukları, o doğanın içinde yetişmiş, toprakla iç içe yetişmiş kabile çocukları şunu der: birimiz yediği zaman diğerleri mutsuz olacak. Biz asla böyle bir şey yapamayız der. Ubuntu varmamız gereken yer. Yani biz teknolojik olarak, medeniyet olarak gittikçe ilerliyoruz. Ama o işte kıyıda, köşede, ormanın içinde bıraktığımız kabile aslında bize olmamız gerekeni gösteriyor. Bu da çok enteresan. Geçmişimiz, belki de gerçekten unuttuk mutlu olmayı. Toplumun bir üyesi hepsidir aslında Ubuntu. Fraktalı bilir misiniz? Hatta böyle şey örneği vardır. Yani bir el vardır. Her bir parmaktan yine aynı el çıkar. O küçük ellerin içinde de küçük o parmakların içinde de o eller vardır. Bütünün tek bir parçası, bütünün kendisini temsil eder. Kitapta da bir yer vardı. Okuyanlar bilir. İsimlerini, ne Mikail Sabri ismini ne Sabri Mikail ismini söylemez ve işte birlikte vakit geçirirler ve günler geçer falan. Niye isimlerimizi bilmiyoruz falan gibi bir noktaya geldiklerinde Mikail der ki yani ne önemi var ki birbirimize isimler takmanın? Önemli olan varlığımız der. Ben sana baktıkça kendimi, sen de bana baktıkça kendini gör der. Aslında bu Ubuntu'yu anlatıyor. Bir de Ledün ilmini de çok araştırmıştım. Onu da tavsiye ederim araştırmanızı. Çünkü orada da aslında bu tarz şeyler anlatılıyor. Eski yerliler, tabii şimdiki yerli kabileler toprak ve doğayla uyumlu yaşıyorlar. Topraktan uzaklaştığımız için mi aslında dünya bu hale geldi? Şehir insanı daha mutsuz. Kasabalarda ve köylerde daha şehrin telaşından uzak yerlerdeki insanlar daha mutlu. Ama bu Ubuntu çok önemli. Monica
Diyor ki içinde bulunduğumuz çağda mutluluğu ekonomik güçle, ekonomik üstünlükle elde etmeye çalışılıyor. O güçlerin ihtiyaçları için onlar mutlu olsunlar diye de diğer tüm insanları çalıştırıyorlar. İnsanlar onlar için çalışıyor aslında ama yeni bir dünyaya ihtiyacımız olduğunu iklim krizi bize söylüyor. Yani iklim krizi bile söylüyor. Evet, yani dünyamız maalesef eşiklerini aşmak üzere. Eğer bunun önüne geçilmezse ilerideki nesillerimiz için mutluluk eskide kalan bir hayal olacak diye düşünüyorum. Yani bu videoyu evet mutluluğu araştırmak üzerine yaptık ama önce niye mutsuz olduğumuzu anlamamız gerekiyor diye de düşünüyorum. Johann Carlos, insan doğayla uyumlu yaşamazsa mutluluğu bulamayacak. Öfke, savaşlar ve yeryüzü kaynaklarının eşitsiz dağıtımı insanlığı küresel anlamda bu kez büyük bir mutsuzluğa sürüklüyor. Atmosfere yaydığımız her enerji diğer insanlara da bulaşır diyor Franco. Haklı ama bence sadece atmosfere değil, toprak altından hepimiz aslında birbirimize bağlıyız. Dünyanın neresinde olursak olalım, dünyanın diğer ucundaki bir üzüntüyü, bir hasreti, bir özlemi, bütün duygular diğer insanlara da bulaşıyor diye düşünüyorum. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Hatta kitapta da şu yazar, görünmez ince ipliklerle bağlıyız birbirimize. İpliklerden biri koparsa aslında hepimiz koparız. Dolayısıyla biz olmayı becermeliyiz bence. As Edith şunu demiş: nereden geldiysek oraya geri döneceğiz. Ait olduğumuz gerçek yere. İşte orada bulacağız sonsuz barışı ve mutluluğu. Belki de evet, yani insan mutluydu bir zamanlar. Aslında bu kabilelere bakarak da, yani toprakla iç içe, doğayla iç içe yaşayan insanlara bakarak da yani şu an bile bunu görebilmek mümkün. Belki de sonra unuttuk gerçekten. O yüzden arttı mutsuzluklarımız. Belki de evet, uzak atalarımız çok daha mutluydu. Doğayla ve kendileriyle barış içinde yaşıyorlardı. Ama ne bozdu barışı biliyor musunuz? Açgözlülüğümüz. Bu da insanın içinde olan bir şey. Egolarımız, Habil, Kabil. Tüm hayatımız bu Sabri'de de anlattığım gibi içimizdeki canavarlarımızla olan mücadeleden ibaret. Ne zamanki canavarımızı yeneriz o zaman mutluluğa ulaşacağız bence. Eski insanlar belki güdüsel seçiyorlardı liderlerini. Kabilelere de baktığınız zaman veya işte klanlara baktığınız zaman, dünya üzerindeki eski çağlara döndüğümüz zaman o topluluğun lideri her zaman yaşlı ve bilge kişiydi. Ama bir süre sonra güçlü olan lider olmaya başladı. Daha doğrusu korku salarak grubunu yönetmeyi bildi, öğrendi. Hayvansı bir dürtü. Çünkü hayvan sürüleri içinde de olan bir şey. Ama acaba hayvansı dürtü olarak başlayan bu şey sonrasında bilinçli bir mekanizmaya mı dönüştü diye de sorgulamıyor değilim. Goebbels'in bir sözü vardı. Hitler'in iletişim başkanının: umutlara hükmedersen insana ulaşırsın, algılara hükmedersen de insanoğluna. Bizi hayvanlarla ayıran fark, bizler öleceğimizi biliyoruz. İnsan öleceğini bilen tek canlı. Bu da bizde bir kaygı yaratıyor. Ölümün kaygısı, ölümün korkusu. Peki acaba bu kaygılarımızdan kurtulmak için egolarımızı devreye sokuyor olabilir miyiz? Bize hükmetme gücünü egolarımız veriyor olabilir mi? Çünkü ego biliyorsunuz hazcılık ilkesinin de bir parçası. O denetliyor aslında. Yani bu kısıtlı yaşamda madem ki öleceğim o zaman egemen olmam gerekiyor diye düşünüyor olabilir mi insan? Kendi mutluluğumu yaşayabilmem için kendi refahım, kendi özgürlüğüm için hükmetmeliyim. Yani köle olarak yaşamaktansa efendi olmayı tercih etmekten bahsediyorum. İnsanoğlu belki de bu dürtüyle yarattı efendi-köle ilişkisini. Çünkü aslında insan sonsuza kadar var olmayacağını biliyordu. Belki de bu yüzden tarih boyunca ölümsüzlük arandı. Eğer tarihi bilirsiniz, Ab-ı Hayat suyundan da bahseder. O yaşadığımız onlarca savaş, dökülen onlarca kanlar, şiddet aslında insanın ölümlü olduğunu biliyor olmasından kaynaklı olabilir mi? Bir düşünün bakalım. Sonrasında etraflıca bu konuyu da konuşabiliriz. Aslında bu konuyla ilgili de bir video yapabiliriz. Şiddetle ilgili bir video yapabiliriz. Kingslayer demiş ki dünya liderlere, krallara ve prenslere ait değildir. Dünya insanlığa aittir. Evet. Hatta bence şöyle bir şey olmalı. Yani bir hayalim var. Mesela bağımsız bir kuantum bilgisayar icat edilsin. İnsan kontrolünde olmayan bir mekanizmadan bahsediyorum. Böyle bir şey yarattığımızı düşünüyorum. Mesela seçime girmeden önce seçilecek olan adaylar bu mekanizmanın kontrolünden geçsin. Ne bileyim, bu lider adaylarını bu süper bilgisayar belirlesin. Şöyle belirlesin yani. Hepsinin beynindeki vicdan geni ve empati geni değerleri belli bir değerin üstündeyse eğer seçime aday olabilsin. Belli bir değerin altında kalanlar işte seçimlere katılamıyor olsun. Bilimin aslında seçilen kişileri bilimin karar vermesi diye bir hayalim var.
Çok ciddiyim bu arada. Yani bizleri üniversitelere girerken bir sürü kriterle alıyorlar. Niye politikacılar için uygulanmıyor bu kriterler? Yani üstelik ben kendimden sorumluyum sadece ama seçilecek bir politikacı ileride o devletin lideri olduğunda bütün toplumun kaderinden sorumlu olmuş oluyor aslında. Niye dünyayı yönetenlerin çoğu zaman empatiden yoksun kararlar ve vicdansız seçimleri diğer insanların mutsuz olmasını sağlasın? Mesela kadınların empati duyguları erkeklerden çok daha gelişmiştir. Bu bilimsel bir gerçek. Niye kadınlar çok yönetmiyor toplulukları? Gibi hayallerim var aslında. Evet, Celeste demiş ki bir seri katilden bahsetmiş Celeste. Aslında mutluluğu aradığından o seri katilin ve sevgiyi aradığından bahsetmiş. Ailesi tarafından şiddet gördüğü için bir katil olmuş. Tabii seri katiller uç örnekler çünkü onlar inandıkları doğrular aslında kafalarında daha hastalıklı bir hale çeviriyorlar. Ruh sağlıkları bozuluyor. Ama şiddeti doğurur. Evet. Şiddetin içinde mesela kitapta böyle bir yer daha vardı. Şiddetin içinde doğduğunda şiddetin kendisine dönüşürsün büyürken. Açlığını besleyen vahşet bir süre sonra seni ve çevreni yutmaya başlar ta ki her şeyi yok edene kadar. Şiddet de aslında sistemin yarattığı bir şey. Sömürülen insanlar özgürlüklerini, mutluluklarını istemek için şiddete başvuruyorlar. Ya da başkaları daha zengin olsun diye fakirleşen insanlar şiddete başvuruyor. Ya da bilgisiz büyütülen insanlar, cahil olanlar şiddetin bir oyuncağı haline getirilebiliyor. Aslında gerçek mutluluğa ulaşmanın bir yolu da içimizdeki bu kötülükle savaşmak. Maria Gonzalez, başkalarının hayallerini çalarak mutlu olunan bir dünyada yaşadığımızdan bahsetmiş. Ama her acının insanı daha güçlü yaptığından bahsetmiş. Acı insanı hem olgunlaştırır hem de daha güçlü kılar. Babasını Covid virüsünden kaybetmiş. Başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Ve babasının hatırası var her yerde. Yemek masasında, evin her yerinde. Birini dış dünyada kaybettiğimizde iç dünyamızda da aslında bir parçamız onunla birlikte ölüyor. Ama kaybettiğimiz kişi ileride, uzakta yüzümüzü gülümseten hatıralara dönüşüyor. Fark etmişsinizdir bunu. Ve o mutlu anılar hem onu bir kez daha hatırlamamızı sağlıyor hem de ona özlem duymamızı sağlıyor. İnsanoğlu nasıl mükemmel canlı, değil mi? Yani zihnimiz gelecekte bizi mutlu hatıralar olarak bırakıyor. Geçmişin acılarını mutlu hatıralara dönüştürüyor. İnsan beyni de aslında daha çözülmemiş tam anlamıyla. Bence birçok sırrın insan beyninde yattığını düşünüyorum. İşte o insan beynini çözmeye yaklaşırsak bence aslında her şeyi çözmüş olacağız. Odette. Bak o da mutluluk benim hatıralarım demiş. Ne güzel demiş. Yani işte aslında en başa geliyoruz. En sonunda geri kalan mutlulukların çoğu beni iyimser biri yapar. Yani mutluluklarım beni iyimser yapar. Onların toplamı yani yaşadığım hayatta. Hani filmlerde falan görürüz ya da kitaplarda okuruz. Ölmeden önce hayatım gözlerimin önünden geçti der. O gözlerin önünden geçen niye hep mutlu hatıralardır? O zaman insan özünde aslında hep mutluluğu arıyor. Bu inkar edilemez bir gerçek oluyor. Noelia, mutluluk uyanıp da alarmın çalmasına daha saatler kaldığını bilmek diyor. Sen bunu bir metafor olarak mı kullandın yoksa çünkü ben bunu tam bu üzerine düşünürken ölümle eşleştirdim. Yani şöyle düşündüm aslında. Öleceğimiz zaman, yani öleceğimiz zamanı bildiğimizde, fazla vaktimiz olmadığını öğrendiğimizde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mutlu olmaya çalışıyoruz. Son günlerimizi mutlu olarak yaşamaya çalışıyoruz. Peki o zaman az önce konuştuğumuz gibi yani niye mutsuzken farkındayız da mutsuz olduğumuzun, mutluyken sürekli unutuyoruz? Çok da büyük bir ironi. Evet, Amina. Mutluluk şimdidir diyor. Geçmişimizi ardımızda bırakmak gerekir. Gelecek kaygısı duymadığın zaman şimdinin içinde mutlu olabilir insan. Yani para sistemi içinde nasıl gelecek kaygısı duymayalım ki? Ama mutluluk şimdidir aynı zamanda. Evet ama şunu da anlatmak istiyorum. İlk İstanbul'a geldiğimde 2008 yılında İstanbul'un her köprüsünden geçtiğimde mutlu olurdum. Her köprüsünden geçtiğimde o İstanbul'un büyüsüne, o boğazlarına, denizlerine bakardım ve mutlu olurdum. Ama ne oldu sonra biliyor musunuz? Bir süre sonra işte dopamin salgılıyor vücut aslında ama bir süre sonra kanıksadım. Her köprüden geçtiğimde mutlu eden olay beni artık köprüden geçerken sıradan bir hale ve mutlu etmemeye başladı. Nötr hale geldim. Acaba mutluluklarımızı kanıksadığımız için mi bir süre sonra farkına varamıyoruz ya da sıradan hale geliyor diye de düşünüyorum. Acaba şükretmeyi de öğrenmemiz mi gerekiyor? Her akşam bilmiyorum belki yatmadan o gün kendimi mutlu edecek ne yaptım diye sormalı mıyız acaba? Farkındalık yaratsın diye. Ya da bugün neyden mutlu oldum diye kendimize bunu hatırlatalım mı? Belki de mutluluğun farkına varmamız lazım önce.
SHG aynı şeyden bahsetmiş. Ya geçmişe üzülüyoruz ya da gelecek hakkında endişe duyuyoruz demiş. Bizi mutlu eden şeylere ulaştıkça yeni hedefler yaratacağız kendimize. Bir sonraki mutluluğumuza varmak için. Yani geleceğimiz, özellikle bu pandemiden sonra tüm insanlar geleceğe tabii ki daha endişeli bakıyorlar. Aslında pandemi hepimizde ortak şu duyguyu yarattı. Belirsizlik. Çünkü bilinmezlik var. Umudun var olup olmadığını bilmiyoruz. Tam olarak emin olamıyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz sistem para üzerine döndüğü zaman herhangi bir krizde, bu sadece politik bir krizden de bahsetmiyorum. İşte böyle bir sağlık krizi de olabilir. Ekonomik bir buhrana dönüşebiliyor. Yani aslında paranın kontrolünde mutlu olmaya çalışan insan sürüleriyiz hepimiz. Alternatifi nedir bilmiyorum. Bunu da tartışırız, konuşuruz. Aslında mesela yaratmak beni mutlu ediyor. Şimdi size bir video izleteceğim. Varoluşçu psikoterapinin kurucusu Rolla May kaygılarımızdan ve ölüm gerçeğinden bahsediyor. Önce bir videoyu izleyelim. Now, I think anxiety is associated with creativity. What anxiety means is it's as though the world is knocking at your door and you need to create, you need to make something, you need to do something. And I think anxiety thus is for people who have found their own heart and their own souls. For them it is a stimulus toward creativity, toward courage. It's what makes us human beings. We are conscious of our own selves, our own tasks, and also we know we're going to die. And out of that comes normal anxiety. And when I let myself feel that, then I apply myself to new ideas, I write books, I communicate with my fellows, in other words, the creative interchange of human personality rests upon the fact that we know we're going to die. Yaratma duygusu, bir şeyleri oluşturma, ortaya çıkartma. Belki de bir şeyler yaratmalıyız sürekli ve paylaşmalıyız onları çevremizdekilerle. Bizi biraz daha mutlu edebilir. Ya beni mutlu ediyor. Jisha demiş ki insanlığın barış içinde yaşaması, sorumluluklarımız ve adalet hepimizi mutluluğa götürür. Ama en çok da çocuklarının başarılı olması beni mutlu eder demiş. Bu da bizim bence çok büyülü bir dürtümüz olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız olduğunda bizlerden olan bir parçanın mutlu olması bizi mutlu kılmaya başlıyor. Yani bir şekilde hislerimizi, mutluluğumuzu yönlendiriyoruz aslında başka birine. O mutsuzsa biz de mutsuz oluyoruz. Aile olmak bu yüzden önemli bence. Aile bireyinin mutluluğu ailenin diğer bireylerine de bulaşıyor çünkü. Aslında az önceki Ubuntu olgusunda olduğu gibi davranıyor aile. Ben değil biz oluyor. İşte keşke bu topluma da sirayet etse. Yani toplumun en küçük birimi aslında aileler. Ailenin mutluluğu bütün topluma yayılabilse keşke. Zainal Ward. İnsan tek başına bir adada yaşasa bile mutluluğu bulabilir. Çok katılmıyorum sana. İnsan çünkü yalnız kalamaz. İnsan bence topluluk olmak ister. Tek başına hayatta kalamaz. Aslında mesela din konusuna da girecek olursak, dinler insanları sevgi çatısı altında toplaması da budur. Tüm semavi dinlerin özü aynıdır. İyi birisi ol, yardımcı ol, kötülük yapma, mutluluğu bu şekilde yakala. Ben mesela dinleri doymak olarak tanımlıyorum. İnsanın ruhunu doyurması, öleceğini bilen insan bu açlığa tutunuyor aslında. Hatta kitabımda da okuyanlar belki fark etmişlerdir, fark etmeyenler de okuyup şimdi fark edebilirler. Sabri hikaye boyunca 3 din evine sığınır. Hepsinde de karnı açtır ve kendisini doyurmaya çalışır. Metafor olarak kullandığım bu fiziksel açlık aslında benim için dinlerin ruhu doyuran sıcak bir yuva olduğunun da anlatımı. İstanbul'da camiye gider, karnı açtır, imamın yaptığı börekleri yer, şerbetinden içer. Fransa'da sefil günlerde kiliseye gider, Müslüman olmasına rağmen papazın elinden ekmek yer, şarap içer, Efkaristiye ayinine katılır. Hatta sonra sıraya tekrardan geçer. Papaz da sıraya geçtiğini görür ama sesini çıkarmaz. Sıra tekrardan ona geldiğinde o ekmekle Sabri'yi doyurmaya devam eder. Almanya'da ise işte o 1. Dünya Savaşı sonrasında yine sefillik çeker Sabri ve bu kez bir havraya sığınır. Bir sinagogun içine girer ve bu kez de oradan sıcak çorbasını içer. Kendisine o soğuk kış gününde sıcak bir aralık yaratır o yer ona. Ama mesela dinleri istismar edenlerden bahsetmiyorum ya da kötüye kullananlardan. Özünde dinler ruhumuzu doyurur. Bizi daha iyi bir insan yapmaya
yaşamaya yarar. Ama tabii tarih boyunca sürekli bizi birbirimize kışkırttılar. İnsanları bölüp parçalamak istediler. Dinlerden bahsetmiyorum sadece. Yaratılan izimlerden bahsediyorum. Komünizm, kapitalizm, diğer izimler. Hepsinin insanı ayrıştırdığını düşünüyorum. Hatta şunu, burada mıydı? İkinci Kıyamet'te miydi? Kışkırtmalar üzerine kurulu hayatlarımızda kışkırtmayı yaratan tek şey zihinlerimize kazdıkları ön yargılardı. Birbirimize isimler, lakaplar, sıfatlar taktırdılar. Aramıza mesafeler koydular. Daha birbirimizi tanıma, paylaşma fırsatı bile bulamazken üstelik. İnsanları birbirlerine nefret ettirenler, bugün dünyayı yönetenler ve gelecekte başka şekilde yönetmek isteyenler aslında. Bahsettiğim şey devlet de değil, devlet üstü akıllardan bahsediyorum. Aramıza mesafeler koydular. Bizi kışkırttılar birbirimize. Umarım insanlık kendisine yapılanı ve yapılmaya çalışanı da bir an önce fark eder. Savunacağımız tek izim, hümanizm. Sizin de öyle olsun. Bu arada sizinle bir kitap paylaşmak istiyorum. Kutatku Bilik. Türkiye'de yaşayanlar bilir muhtemelen. Yusuf Has Hacib'in 11. yüzyılda 1069'du sanırım. 1069'da yazdığı, Karahan Türkçesiyle yazdığı bir eser. Bu Kahire nüshası. Kutatku Bilik, mutluluğun bilgisi demek. Bunu tavsiye ediyorum size. Yani Dante'nin ilahi komedyası da var. Bunu çoğu insan bilir dünyada ama Yusuf Has Hacib'in Kutatku Bilik'ini bilen azdır. İçinde bütün sosyal sistemleri inceleyip mutlu bireylerin ve toplumun nasıl olması gerektiğini işler. Mutluluk bilgisi. Yani o dönem yazıldı tabii. Kadınlarla olan kısmına katılmamakla beraber onun dışında gerçekten asırlar öncesinden yazılan bu eser yani o kadar evrensel ki sanki bugünleri ve geleceği anlatıyor gibi. Mutlulukla kaygı birlikte yürür. Akıl karanlık gecede bir meşaledir. Oysa başkalarına yararı dokunmayanlar ölülere benzer. Bir insanın erdemi ancak başka insanlar arasındayken belli olur. Zehirdir bilgili insana dünyanın içi. Dünyayı elde tutmak için bilgi gerek. Halkı yönetmek için ise ahlak. Bu kitabı öneriyorum size. Sanırım İngilizcesi de var. İnternetten girip araştırabilirsiniz. Evet, devam edelim. Gabriela. İnsanlık kolektif bir bilinç seviyesine ulaşınca mutluluğu yakalayabilir diyor. Ne güzel söylemişsin. Yani hep birlikte gerçek mutluluğa ulaşacağız. Ya hep birlikte gerçek mutluluğa ulaşacağız ya da hiçbirimiz. Aslında olay bu. Fraktal. İnsanlık DNA'mız değişiyor, gelişiyor. DNA'mızda açılan yeni kapılar olacak gelecekte de. Farkındalığımız daha da artacak. Bence gelecekte insan çok daha kolektif bir bilince geçecektir diye düşünüyorum. Kim bilir belki de bizi aklımız değil gerçekten ruhumuz yönetecek. Belki de özümüze geri döneceğiz. Belki de yıldızların içindedir aradığımız şey. Yıldız sisteminde. Kim bilir. Ama şundan eminim ki asırlar sonrası için ilkel insan olacağımız kesin. Böylesi bir çağın içinde. Evet, Maria. Kız kardeşin üstünde benim fotoğrafımın olduğu bir tişört verdi sana. Çok mutlu oldun. Radyoterapide her şeyin küçüleceğini hissediyorsun. Bunlar senin pozitif kalmana yardımcı oluyor. O zaman hep birlikte senin daha da pozitif olmanı sağlayalım Maria. Bu kıyamet kitabını sana yollayalım. Bana bu videonun altına sana ulaşacağım bir sosyal medya, Twitter, Instagram linkini bırakırsan ben oradan seninle iletişim kuracağım ve adresini isterim. Çünkü senin mutlu olman bizi de mutlu edecek Maria. Öpüyorum. Kendine çok iyi bakın. Evet, Dominik. Çevremizdeki olayları kontrol edemeyiz ama onlarla nasıl baş etmemiz gerektiğini öğrenebiliriz. Evet, hayat bir mücadele. Hiçbir zaman bırakmamalıyız bunu. Yani başında da söyledik, hayat problemleri çözme süreci aslında. Bir problem biter, diğeri başlar. Bu süreç içinde mutlu olmayı öğrenmemiz gerekir yani yolun içinde. Kendimizi başkalarıyla kıyaslamamalıyız demişsin. Kesinlikle herkes kendisini kendi iç dünyasına göre tasarlar. Hiçbir şey körü körüne inanmayın. Sorgulayıcı olun hep. Kendi doğrularınızı yaratmaya çalışın. Ancak kendini orijinal bir şekilde böyle var edebilirsin. Affetmeyi öğrenmeliyiz. Harika. Başkasını affederse insan kendisini affeder çünkü. Kendisiyle barışmış olur. Evet, egolarımızı dengede tutmalıyız. İç huzurumuz vicdanımızın sesidir. Bence vicdanımızı sıklıkla dinlemeliyiz. Çünkü vicdanımız bize aslında nasıl bir şekilde mutlu olmamız gerektiğini gösterecektir. Irwin demiş ki sınırların kalktığı bir dünya, zenginlik, fakirlik yok, dinler arası nefret yok, ırkçılığın olmadığı bir dünyada insanlar mutlu olur. Bu hayale ben de ortak olayım o zaman. Çok güzel özetlemişsin çünkü her şey. Üstüne yorum yapmaya da gerek yok. Berat Yarar, bir insan duygusuz, kalpsiz ve akılsız olduğunda gerçek mutluluğa ulaşabilir belki. Berat. Kitabımı göndereceğim ikinci kişi olarak seni tayin ettim Berat.
Yazdıklarına katılmıyorum tabii ki ama kitabımı da okumanı isterim. Okursan da çok mutlu olurum. Sana ulaşabileceğim sosyal medya linklerini bırakırsan sana ulaşacağım, adresini isteyeceğim. Çok isterim kitabımı okumanı. Kendine iyi bak. Ve Esther'le cevaplarımızı okumayı tamamlamak istedim. Çünkü her şeyi o başlatmıştı. Mutluluk bir ütopya mı diye sormuştu. Ve şimdi şu an onun sorduğu soru sayesinde aslında buradayız. Araştırıyoruz, öğreniyoruz. Esther, sana teşekkür ederim bir kez daha. Bu güzel oluyor. Böyle aslında sürekli bunu böyle bir şekilde soru cevap olsun veya sizin de katılımınız olsun. Bu tarz videolar yapacağım. Doğaçlama gelişecek. Nereye rüzgar bizi savuracaksa oraya gideceğiz. Hep birlikte araştıracağız, öğreneceğiz aslında. Esther demiş ki yeryüzündeki tüm dilleri ortadan kaldırmalıyız ve tek bir dil bulmalıyız. Tüm sınırlar ortadan kalkmalı. Toplumsal mutluluk önce ailede başlar. Evet. Sonra topluma sirayet eder demişsin. Evet. Ama dilleri değiştirmeye gerek yok Esther. Şu an sen farklı bir dil konuşuyorsun. Ben farklı bir dil konuşuyorum ama anlaşabiliyoruz. Önce kendimizi ve ailemizi mutlu kılmalıyız ki bu diğerlerine de bulaşsın. Kesinlikle katılıyorum. O kadar çok kişi yazdı ki aslında bu cevapları yine dediğim gibi seçmem tamamıyla videonun bütününde nasıl bir yol ile kafamda düşündüğüm şeyler sayesinde. Üçüncü kişi de Ubuntu'yu bize hatırlatan, bilmeyenlerin de haberinin olmasını sağlayan bir diğer Maria'ya göndermek istiyorum. En iyi, en değişik, en farklı cevabı veren değil de gerçekten hepimiz bu insanlara göndermek istediğinizi düşünüyorum. O yüzden Maria'da Ubuntu için teşekkür edeceğim. Senden de ulaşacağım linki bırakırsan seninle iletişime geçeceğim. Bir farkındalık yaratmıştır hepimizde. Ben de dahil aslında. Bu zamanın içinde, bu aralığın içinde burada buluştuk. Gerçek mutluluğu, insanlığın mutluluğa nasıl ulaşacağını araştırdık. Önemli olan şey mutlu olduğumuzu hatırlamamız. Mutluluk hatıralarımız, bunu da unutmamamız gerekiyor. 1977 yılında insanoğlu uzaya bir uydu fırlattı. Ve bu uydunun içine tüm insanlığın mutlu anlarını, tüm dünya insanlarından mesela merhaba mesajını koydu, müzikleri koydu. İnsanlığın mutlu olabileceği şeyleri biz uzaya yolladık. Şu anda yıldızlar arası seyahatine başladı o uydu Voyager. Bir plak koyduk, hatta altın plak. Madem ki yani dünya dışı yaşamla temasa geçmek için insanlığın mutlu anlarını, savaşları koymadık, acıları koymadık, insanlığın mutlu anlarını, mutluluklarını koyup dünya dışı yaşamla temasa geçmek istiyorsak aslında içimizde insanlığın mutlu olmasını istiyoruz. Ama işte bu yaratılan sistemler bize bunu engelliyor ama gelecek bence çok daha iyi olacak her şey. Ne kadar karamsar konuşsam da umut her zaman vardır ve umutluyum. Bu Voyager uydusu, aracı aslında uydu gibi de değil, gidiyor yani sürekli. Şu an Samanyolu'ndan çıktı. Dünyanın bir fotoğrafını yollamıştı bize. Soluk mavi nokta ismini koymuştu insanlık ona. Carl Sagan da çok güzel betimlemişti bu soluk mavi noktayı. Şimdi o videoyla bitireceğim videoyu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ama bitirmeden önceki son sözüm ise kitabımda da yer alan Tevfik Fikret'in, Türk şairi, edebiyatçımızın o sözüyle bitirmek istiyorum. Tevfik Fikret diyor ki, vatanın bütün yeryüzü, milletim insanlık. From this distant vantage point, the earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited
by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the only home we've ever known. The Pale Blue Dot.